Nereye geldik? Dünyanın ilk futbol sahalarından bir tanesine geldik arkadaşlar. 50.000 kişiyi kurban ediyor Aztekler bir günde. Tarihin kırılma noktalarından bir tanesini anlatacağım. Burada çok ünlü bir mimar var ve böyle güzel bir şey düşünüyor. Benim dünyada gördüğüm tek yer burası. Ciddi çatışmalar yaşanıyor. Rahipler kilisenin içine kaçıyorlar ve rahipler katlediliyor. Arkadaşlar şimdi 2,5 saat süren motosiklet yolculuğundan sonra Valladolid şehrine geldik. Burası çok güzel binaların olduğu bir kolonyal şehir. Şimdi size Valladolid'i gezdireceğim. Binalar hep böyle rengarenk. Sonra buradan da nereye gidiyoruz? Chichen Itza'ya, ama yarın gideceğim Chichen Itza'ya. Ayrıca karnım acıktı. Başta bir şeyler yiyelim değil mi ya? Evet, şimdi sizi Maya mutfağına götürüyoruz. Meksika Maya mutfağına. ¿Qué es eso? Camarón, pescado en corte de mariposa, salsa a la tumbada, cebolla, epazote y chile guajillo. Gracias. Wow. Aa, ne yaptın lan? Patates sandım ben onu. Taşmış. Taş niyet. İnşallah benim üstüne dökmeyeceğim ha. Hadi bakalım. Gracias. Debe que esperar de 5 minutos Ok. para que acaben y el pescado esté bien cocido. Es piedra, ¿sí? Sí. Taşmış gerçekten. Gracias. Gracias, gracias. Adamsın da. 5 dakika bekle diyor. Taş yakmasın ciğerini. Taşları çıkardım. Taş da yemeyerek be. Ama güzel. Kemik suyuna çorba arkadaşlar. Bayağı lezzetli. Sağlıklı tabii. İçinde karidesler var. Bu kadar. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Evet. Valladolid. Ne kadar güzel değil mi? Binalar. Hep böyle. Turistik olsun ya da olmasın böyle. Buraya bayağı geldim. Maya yerleri yaşıyor burada genel olarak. Kuzeyde daha beyaz Meksikalılar yaşıyor. Teyze Maya yerlerinin geleneksel elbisesiyle geziyor. Şimdi şehrin merkezine geliyoruz. Buralarda şehir merkezleri tam bir yine koloni düzeni, İspanyol İmparatorluğu'nun koloni düzeniyle kurulmuş. Yani birkaç amma gürültü var ya. Oh! İnsanlar kafa şişmiyor mu bu gürültüde ya? Ne çok seviyorlar gürültü yapmayı. Nasıl oluyor İspanyol İmparatorluğu'nun şehirleri? Bir katedral, kilise kuruluyor. Karşısına büyük bir meydan. Meydanın yanında da belediye binaları vesaire oluyor. Tipik Yucatan, Meksika şehirlerini görmeniz için ideal bir yer Valladolid. Chichen Itza'ya yakın olduğu için buraya
turist de geliyor. Ama böyle günübirlik geliyorlar. Çok kalan olmuyor. Ben seviyorum böyle yerlerde kalmayı. Bakın, şimdi buranın en ilginç kiliselerinden bir tanesini göstereceğim size. Burası 1705 yılında yeniden yapılıyor arkadaşlar. Sebebi ne yeniden yapılmasının? Burada kan dökülüyor arkadaşlar. Bu kilisede kan dökülüyor. Burada sanıyorum iki belediye başkanı diyelim. Yani belediye ile ilgili bir münakaşa çıkıyor. Ve tabii ki o münakaşa 1700 yıllarda silahlarla oluyor ve ciddi çatışmalar yaşanıyor. Rahipler kilisenin içine kaçıyorlar ve rahipler katlediliyor. 1705 yılında oluyor bu ve söylenene göre, yani bu %100 değil, rahipler katledildiği için, kilisenin içinde kan döküldüğü için 1705 yılında bunu yıkıyorlar, bu kiliseyi. Is this true? They brought the church down because of the priests were killed inside. Yeah, that's right. That's Yeah. right. Is this like 100% or just like a... I don't know, to be honest. Okay. It's peculiar because it's in another direction, you know. Ah. Church, yeah. Yeah. The other churches around the city is in the other side, the front, you know. Ah, so why did they make it other side? This is in this side. Yeah, yeah, yeah. And the other churches is looking on this side. Why? Is there a reason? And it's for the murder inside the church. Ah, yeah. And the conquerors destroy the building and Yeah. rebuilding. Yeah. Ah, thank you. Thank you very much. Sağ ol. Sağ olsun çocuk. Bakın Maya elbiseleri. Hep böyle giyiniyorlar kadınlar. Rengarenk. Erkekler de bu arada rengarenk. Şapkamızı çıkartalım. Adam baktı. Hemen zaten çıkarmıştım. Kilisenin baktığı yer, çocuğun söylediğine göre sanıyorum rehberdi, farklıymış arkadaşlar. Benim bilmediğim bir durumdu. Onun sebebi de ters tarafa bakıyormuş. Burada kan döküldüğü içinmiş. Böyle peruk koymuşlar saçına. Bakın bunlar. Geleneksel Maya elbiseleriyle. Maya yerlerinin inanışı çok enteresan arkadaşlar. Ben bunu size anlatmıştım yıllar önce Meksika'dayken. O videoyu da koyarım. Hibrit bir dine inanıyorlar. Özellikle Chiapas bölgesinde. Ben oralara tekrar gideceğim vakit olduğu zaman. Mesela İncil okumuyorlar, İsa'ya inanmıyorlar. Yani İsa yok ortada. Kilisenin içinde samanlar var ve Coca-Cola. Coca-Cola Meksika'da böyle inanılmaz, artık kutsallık durumuna kadar gelmiş bir şey. Coca-Cola ikram ediyorlar tanrılara. Bunun sebebi şu: Maya yerleri çok inatçılar arkadaşlar. Kiliseyi yakıyorlar, rahipleri öldürüyorlar devamlı. Sonunda yani Katolik kilise de başa çıkamayacağını anlıyor. Salıyor bunları. Ama Hristiyan olmuşlar bir kere. Tabii şöyle, bu genel olarak bütün dünyada inanışlarda bu şekildedir. Eski dini bırakamıyorlar bir anda. Düşünün yani. Binlerce yıl inanmış ataları. Herkes inanmış. Ve şöyle oluyor. Mesela azizleri çok üst tutuyorlar bunlar. Maya yerleri. Atıyorum Chiapas'ta Aziz Andrew. Aziz Andrew'un üzerine ayna koyuyor. Ayna güneşi yansıttığı için güneş tanrısını sembolize ediyor ve onlar artık Aziz Andrew'a tapıyorlar. En başta bunu aslında bir hile olarak yapıyorlar. Tamam mı? Ama sonra o hile de unutuluyor. Ve şu anda mesela Aziz Andrew, atıyorum Aziz'in ismini. Aziz Andrew'un üstündeki ayna güneş tanrısını sembolize ediyor ve Aziz Andrew bir şekilde çok kutsal olmuş oluyor onlar için. Evet, kilise bu. Ben bunun üzerinde drone da uçurmuştum zamanında, yıllar önce. Evet, çok inatçı oldukları için bugün de hala bana göre %80-90 oranında Hristiyanlıkla hiç alakası olmayan bir dine sahipler. Sadece kilise içinde ibadet ediyorlar. Onun dışında tamamen kendi eski Maya dinlerini koruyorlar. Bu bölgeyi bilmiyorum ama. Dediğim gibi Chiapas'tan bahsediyorum. Araştırdığım yer orası ama bu bölgede de %70-60 oranlarında eski dine inanıyorlardır en az. Çünkü öyle inatçı insanlar, geleneklerinden vazgeçmeyen insanlar. Tabii bu mesela Hristiyan eğitimi de almıyorlar yani. Ne yapsın? Şamana devam ediyor. Şaman rahiplerine, şaman doktorlarına gidiyorlar. Şaman doktoru da eski inanışlara göre yapıyor bunu. Evet,
Şimdi bu şehirle ilgili ilginç bir şey daha göstereceğim size. Sonra Chichén Itza'ya devam edeceğiz. Yarın devam edeceğim ben. Bakın burada çok ünlü bir mimar var ve böyle güzel bir şey düşünüyor. Benim dünyada gördüğüm tek yer burası. Vardır belki başka yerde ama. Hola, ¿qué tal? İnsanlar birbiriyle sohbet etsin diye böyle bir, bizim belediyelere de yapılabilir aslında. Neden yapılmasın? Bakın karşılıklı. Hi, ¿qué tal? Evet, böyle oturduğunuz zaman arkadaşınızla sohbet edebiliyorsunuz. Çok güzel değil mi? Bak böyle otur karşılıklı. Ustum nasılsın güzelim? İyi misin yavrum? Çok iyi. Vallahi işte nasıl olsun be. He, gidip gidiyorsun. Senin mi nasıl? Eyvallah, o da iyi. Tabii Meksika devriminde falan çok önemli bir yer tutuyor. Bugün 50 bin ila 80 bin arasında değişiyor buranın nüfusu. Etraftaki şehirlerle 80 bin. 50 bin şehrin merkezi. Tabii çok önemli. Koloni dönemi için çok önemli. Bu şehri özel yapan şeylerden bir tanesi de cenotenin etrafına kurulması. Yani tatlı su kaynakları cenoteler burada. Nehir çok az var. Cenotenin etrafına kuruluyor şehir. Valladolid ismi de sanıyorum oradan geliyor. Emin olmak için tekrar check edeceğim bunu. Kolonyal binalarıyla, rengarenk şeker tatlısı binalarıyla, pastaya benziyor evler. Valladolid şehrine kısaca size anlattım tarihini. Çok defalarca geldiğim için iyi biliyorum. Yarın sabahtan Chichén Itza'ya gidiyoruz. Görüşürüz. Sabahın köründe uyandık. Chichén Itza'ya gidiyoruz. Hazır mıyız? Çok sıcak. Cehennem sıcağına denk geldik ya. Cehennem sıcağı gerçekten. Böyle bir şey olamaz. Temiz 40 küsur hissedilen. Evet. Gidiyoruz bağlım. Arkadaşlar sizin için durdum. Motorda çok sıcak ama bunu göstermesem olmaz. Bakın bu bir agave tarlası. Tekila bu agavelerden yapılıyor. Kapanmış fabrika herhalde. Yo açık gibi ama tabii şimdi girmeyeceğim. Agavenin özünden yapılıyor. Uzun uzun bir agave tarlası. Bunu da görmedik demeyin. Arkadaşlar bakın bu obsidyen bıçakları. Mayalar çeliği icat etmemişlerdi. 200 para uno. Está bien. 200 está bien. Águila o jaguar. Águila y jaguar. Arkadaşlar bakın size çok önemli tarihin kırılma noktalarından bir tanesini anlatacağım. Demiri bulamıyor arkadaşlar Mayalar, Aztekler, Toltekler, İnkalar demiri, tekerleği icat edemiyor. Tekerleği oyuncak olarak kullanıyorlar ama düz yolları olmadığı için ihtiyaç da duymuyorlar aslında. Demiri bulamıyorlar ama obsidyen taşı var. Obsidyen taşı içinde demir barındıran bir taş bu. Ve bunu böyle keserek çok ciddi anlamda ok uçları, bıçaklar yapıyorlar. Obsidyen bıçaklar yapıyorlar. Muchas gracias. Ay, Sin trabajar ni nada. bu hiç daha Mayalar bunun üzerinde çalışmamış. Bunu böyle kesip Sol y sí. Buna espejo diyorlar arkadaşlar. Yani bizim aynamız ve bu şekilde kendinize bakabiliyorsunuz. Benim güzelliğimi görebilirsiniz mesela baktığınız zaman. Sí, eclipse. Güneş tutulmasını da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ciddi anlamda bayılacağım, o kadar sıcak ki. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben güneşi tutulmasını gördüm. Böyle de saydım. Muchísimas gracias. 10 dolar aldım. Biraz pahalı ama bana oturacak yer verdiler biraz böyle. Çok sıcak oldu. Bakın bu hale getiriyorlar ve bu şekilde bıçaklar yapıyorlar. Bazıları tören bıçağı, bazıları savaş bıçağı. Önce Avusturya ve Avrupa'da güven kazandılar. Sonra o güveni şişeleyip markaya dönüştürdüler. Dr. Bronz artık sadece büyümüyor. Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanına bayilikler vererek bu başarıyı paylaşıyor. Hazır bir sistem, güçlü bir marka ve şahane bir yatırım. Siz de Dr. Bronz ailesine katılın
kendi işinizin patronu olun. Detaylar için WhatsApp numarasını bırakıyorum. Acacatl, ¿qué nombre? Ese es el macahuitle. Macahuitle. Bu da bunların özel bir silahı. Macahuitle deniyor. Bu yine obsidyen var kenarlarında. Böyle çat. Sí. Usaban los mayas. Guerra jaguar. Sí, pero no existe aquí. Aquí mayas. Ya es maya. Ese es Aztecas. 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 Usaban los aztecas. Sí. Sí. Es un hacha azteca. Muy bueno. Gracias. ¿Cuánto cuesta eso? 500. 1500. Ucuz. El Ah. balancam, Balamkam. la Ah. serpiente emplumada y el jaguar. Sí. Muy bueno. Yılan ve jaguarın birleşimi. Aquí, sí. Un pirámide. En este. Sí, Dentro se encuentra Sí. el jaguar rojo sí. que representa el maya lengua se llama Balam. Balam. el Ek jaguar. balam. Y tal otro su compañero. Estos dos se encuentran dentro de la Ha, bu pirámide. ikisini piramidin tepesinde bulmuşlar zamanında. Evet, biliyorum. El jaguar y el chacmol, que era el mensajero maya donde se le colocaban las ofrendas y todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Şimdi İspanyollar geliyor. Biraz şöyle gölgeye oturayım. İspanyollar geldiği zaman şöyle bir sıkıntı var. İspanyolların topları var arkadaşlar. Tüfekleri var ama en önemlisi çelik var. Çelik bu obsidyen kılıçlara vurduğu zaman çatırt diye kırılıyor bu obsidyen kılıçlar. Ve Aztekler, buradaki Mayalarla İspanyollar buluşmuyorlar. Maya uygarlığı kendini yok etmiş ama savaşıyorlar. O başka, anlatacağım yine bugün. Bu obsidyen kılıçlar yeterli değil. Çatırt diye kırılıyor. Tabii top tüfek ayrı bir dünya. Onunla hiç baş edemiyorlar. Onun için çok küçük bir İspanyol birliği Hernán Cortés liderliğinde gemileri falan yakıyor Hernán Cortés. Onları öğrenmiş biliyorsunuz Araplardan zamanında. Bu şekilde dev Aztek İmparatorluğu yıkılıyor. Yes, how are you? We have a vlog too. Yes? Yes, Ah. it's called Culosecos. Colos Secos. Okay. ¿Dónde eres? Mexico City. Yeah, here. Ciudad de México. No, No? Mérida. Mérida. Yucatán. Ah, sí. A mí me gusta Mérida. Muy bueno. Where are you from? Turquía. Turkey. ¿Tú sabes? ¿No bailaste Turquías? Yes. Yes, my grandfather's visit. Ah. That's like 2 years ago. Ah, sí. They love it. ¿Cómo se dice que mi mamá ve novelas allá? ¿No bailaste Turquía? Her mom watched like the Turkey series, Sí. telenovels. Sí, sí, telenovela. ¿Qué nombre? No sé. Telenovelas, no sé. No sé. Ah, sí. Sí. It's a dish Lexi. Yes. What's called your channel? FATIH. Sí. Yo hablo español también, pero Ahí está. tú puedes hablar bueno inglés. Gracias, chicas. Hasta luego. Bye, 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 bye. Turko diyorlar, ne kadar çok sevdiler Türk diye. Annem diyor izliyor diyor, dedesi de Türkiye'ye gelmiş. Çok seviyorlar. Güney Amerika'nın böyle okumuş insanları çok seviyorlar İstanbul'u, Kapadokya'ya gitmeyi. Bayağı geliyorlar aslında. Güzel. Bir saattir beni uğraştırıyorlar. İçeri girdim. Tamam mı? Çekim yapıyorum mikrofonla. İkide bir geliyor mikrofon yasak, mikrofon yasak. Geldiler mikrofon yasak, şeye gidelim, açıklayalım. Bir saat beni yürüttüler. Ya diyorum ki bakın o mikrofon zaten öyle çok ağım bir mikrofon değil bakın. iPhone'un içinde de mikrofon var. Yani bu iPhone içindeki mikrofon hatta daha iyi yani. Yok o işte yakaya takılıyormuş, bu takılmıyormuş. Bunu da taktım, al işte. Alın lan, taktım yakaya. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Al mikrofon işte yani. Ya bu mantıksızlıklar. Bak bir saatimi, bütün bu yolu aldılar. Evet, şimdi size dünyanın 7 harikasından, yeni 7 harikasından bir tanesini göstereceğiz. Bu ne lan? Mesut Özil mi acaba? İzip mi yazıyor? Özüp mü yazıyor? Ah ya. Şöyle şerefimle iPhone'un mikrofonunu kullanırım. Laf da edemezler. Abi çok komik. Yani ciddi anlamda çok komik. Evet. Büyük Maya tanrısı Kukulkan adına yapılmış Kukulkan piramidine geliyoruz. Dünyanın 7 harikasından bir tanesi Chichén Itzá antik kentinde Mayaların
yaptığı şu güzelliğe bakın ya. Bu aslında dev bir piramitten öte, burası dev bir takvim. Bu Kukulkan piramidinin altında bir piramit daha bulundu. Onun altında bir piramit daha olduğu düşünülüyor. Bence sebep şu olabilir. Daha küçük piramidin üzerine yapmış olabilirler. Ve daha ilginci, burada nehirler yok. Senoteler var. Senoteler buraya hayat veriyor. Su kaynakları. Maya uygarlığının yaşamasının sebeplerinden, yok olmasının da sebeplerinden bir tanesi. Onu da anlatacağım. Evet, Kukulkan, tüylü yılan, Quetzalcoatl aynı zamanda. Aztekler Quetzalcoatl diyor. Maya dininde Kukulkan deniyor ama aynı tanrı diyelim. Ve buranın içinde cenote varmış. Cenote ne biliyor musunuz? Cenote aynı zamanda Xibalba denilen, bunların Xibalba yeraltı dünyası, Hades, yani karanlık bir dünya mı diyelim, karanlık bir dünyaya geçişi sembolize ediyor. Chichen Itza antik şehri milattan sonra 600 ila 1200 yıllarda Maya dünyasının en güçlü siyasi, ekonomik ve dini merkezlerinden biri. Maya dilinde Itza kuyusunun ağzında anlamına geliyor. Bu kuyu kentin hemen yanındaki birazdan göreceğimiz cenote aslında. Ne dedik? Burası taştan bir takvim dedik. El Castillo, Kukulkan piramidi, yani şu anda gördüğümüz piramit. 91 basamak bulunuyor arkadaşlar dört bir yanında. Evet, yanlış duymadınız. 91 basamak bulunuyor. En tepedeki düzlükle 365'e ulaşıyor. Ne kadar muhteşem değil mi? Dört tarafta 91 basamak ve en tepedekiyle 365 güne, yani bir yılın gün sayısına ulaşıyor. İnanılmaz bir mühendislik. Burayı daha ilginç kılan bir özellik var. Bakın şimdi, herkes el çırpıyor. Bunlar niye el çırpıyor diyeceksiniz. Deli mi bunlar? Öyle bir akustik ayarlamışlar ki, kutsal Quetzal kuşunun sesi çıkıyor arkadaşlar. Birazdan doğru yapan birisi bulduğu zaman size göstereceğim. Basamakların derinliği, açısı ses dalgalarını kırıyor. Bu spesifik frekansı oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Heriflerin ses mühendisliğini hayal edin. İnanılır gibi değil. Ve burada çok enteresan bir olay daha. Eğer 21 Mart ya da 21 Eylül civarlarında gelirseniz buraya, ekinoks var arkadaşlar. Ve bu merdivenlerden gölge olarak yılan iniyor. İnanılmaz bir şey ayarlamışlar. Ve tam piramit altındaki taş yılanbaşı heykeliyle birleşiyor. Gördünüz mü bakın orada? Tüylü yılanın dünyaya inişini sembolize ediyor. Kukulkan. Tüylü yılan. İşte bu Quetzal kuşunun sesi. Duyuyor musunuz? Ördek gibi ses veriyor. ¿Qué haces? Hace. Sí, jaguar. Jaguar. Sí, luz. Voz de jaguar. Hacivat gibi oldu lan o. Vay vay vay. Heh, oldu gibi. Bravo. Çok tatlılar ya. Canlarım. Jaguar. Kutsal jaguar savaşçıları var Azteklerin. Vak vak diye ördek gibi ses çıkıyor işte o Quetzal kuşunun. Ya bunlar böyle altına falan çok önem veren bir millet değil, altına. Paraya önem vermiyoruz kardeşim. Hayır, değil. Altının değerini ya biz veriyoruz değil mi? İnsanlar altının değerini veriyor yani. Aç kalsanız, bir oda dolusu altının içinde olsanız altının ne anlamı kalır değil mi? Hiçbir anlamı kalmaz. Ama Mayalar, Aztekler altını değerli bulmuyorlar. Neyi değerli buluyorlar? Kakao tanelerini. Mesela kakao taneleriyle köle alıyorlar. Ve Quetzal kuşu, bu sesi çıkan kuş var ya, onun tüyleri. Yine parlak kuş tüyleri para yerine kullanılıyor. Azteklerde ve Mayalarda. Ben ekinoks'a denk gelemedim ama bu merdivenlerden inişi hayal edebilirsiniz. Şimdi size şeyi anlatacaktım. Quetzalcoatl, Kukulkan olayı ve talihsiz bir olay. Şimdi Azteklerin imparatoru Moctezuma. Aztekler şeyi bekliyorlar. Kukulkan, işte Quetzalcoatl gelecek. Tüylü yılan dedikleri tanrı. Doğudan gelecek. Çünkü zehirlenip, büyülenip kendi kız kardeşiyle ensest ilişkiye giriyor bu kral, tanrı kral, ve Doğu Denizi'ne kaçıyor, uzaklaşıyor, terk ediyor. Ama bir gün geleceği söyleniyor. Sonra ne oluyor? Doğu Denizi'nden bekliyorlar. Doğu Denizi'nden kim geliyor?
Hernan Cortés geliyor. Nasıl geliyor? Kızıl sakalıyla geliyor. Aynen hikayedeki gibi bu insanlar mavi göz kızıl sakal görmemiş. Dev gemilerle geliyor ve diyorlar ki Quetzalcoatl geldi. Hernan Cortés allemedip kallemedip imparatoru rehin alıyor. Sonra imparatoru öldürüyor Aztekler. Sonra da Aztek İmparatorluğu yıkılıyor. Mayalar zaten yüzyıllar önce, İspanyolların gelmesinden yüzyıllar önce imparatorluklarını bitirmişlerdi. Buralar boştu İspanyollar geldiğinde ama Mayalar bitmemişti ve hala bitmedi. Mayalar ne yapıyorlardı? Köylere dağılmışlardı. Neden? Artık o şehirleri besleyemez duruma gelmişlerdi. Bunlardan sebeplerinden bir tanesi de şu. Su kaynakları olan senatölere, hani ben size bahsetmiştim ya, senatölere şey yapıyorlar. Hayvan ve insan ölülerini atıyorlar. Kurban ettikleri. Bu da senatoreleri kirletiyor ve insanlar oradan su içtikleri zaman zehirlenmeye başlıyor. Tabii anlamıyorlar. Evet, şimdi burası çok görkemli bir şehir dedik. Ben bu arada buraya 5 ya da 6 defa geldim. Tabii ki o piramitlerin tepesinde Mayalar, yani bizim şu anda olduğumuz Mayalar çok yapmasa da Aztekler böyle bir kerede 50.000 kişiyi falan kurban ediyorlar. Mayalar da insan kurban ediyor ve tabii ki savaşlarda esir aldıklarını kurban ediyorlar. Kendilerini de kurban ediyorlar. Yani kurban edilmek çok kötü bir şey değil. Ölmek, tanrılar için ölmek çok kötü bir şey değil. Ve burada bu kafatası binasında sergiliyorlar arkadaşlar. Üst üste bakın, görüyor musunuz? Burada kafatasları var. Bunun üzerine böyle kuleler dikiyorlar. Kafataslarından. Biraz da şey için yapıyorlar onu. Hani şehre geldiniz. Hani biz tehlikeliyiz. Biz yakarız adamı. Biz bitiririz gibi. Böyle bunun üzerinde binlerce, on binlerce insan kafatası diziliyor. Hablas Maya. Maya. Sí. Sí. Bueno. Duydunuz mu? Maya dili konuşuyorlar. Kendi aralarında buralardaki köylerde hep Maya dili konuşuyorlar. Hala İspanyolca az bilen yerler var, bile var. Chiapas'ta. Burada değil. Evet. Bakın burada yine tüylü yılanın Quetzalcoatl. Kafatası duvarı deniyor demin. Tzompantli. Nereye geldik? Dünyanın ilk futbol sahalarından bir tanesine geldik arkadaşlar. Evet. Burası dev bir futbol sahası. Bakın burada fısıldarsanız ta öbür tarafta duyabiliyorlar sesinizi. Düşünün. Baksanıza rüzgara. Allah, bize geliyor şimdi o. Sıçtık. Kaç. Burası Mayalar ve Aztekler zamanında inanılmaz zor pelote sahası. Bildiğiniz kocaman bir futbol sahası büyüklüğünde. Ama çok önemli bu. Kauçuk toplarla sadece kalçaları, bakın şöyle diyerek topu vurmaya çalışıyorlar ve kalçalarıyla, burası tabii çok büyük olduğu için şeyler de yüksek. Daha alçaklarını gördüm ben birçok Maya Aztek şehrinde. Şu deliklerden geçirmeye çalışıyorlar. Şu delikten nasıl geçireceksin abi, kıçınla, poponla, belinle vurup ya. Burada yine pelote. Bu saha çok büyük. Baksanıza. Akıl alır gibi değil yani. Çok büyük. Bak burada yine ses mühendisliği mükemmel Mayalarda. One, two, three. Ha, oradan döndü arkadaşlar ses. Duydunuz. Hah, bak şunu. Ben de bir de çeviriyorum sanki sesi görecekmişin gibi de ses hızıyla çeviriyorum sizin için. Ben ne anlatıyordum? O kadar çok anlatacağım şey var ki size bu Mayalar, Aztekler konusunda. Şimdi bunlar da tam bilinmiyor, net bilinmiyor. Çünkü kodekslerin büyük kısmı İspanyol rahipler tarafından yakılmış arkadaşlar. Maya kodekslerinin, Aztek kodekslerinin. Kodeks ne? Kitap. Onların yazdığı, onların hieroglifleriyle ya da resimlerle yazdıkları. Hi. How are you? Good. Tahmin edilen, benim de tahmin ettiğim takımlardan kesin bir tanesi tanrılara kurban ediliyor. Ama tahmin edilen şu, kazanan takımın kurban edildiği. Yani
kazanan takım tanrılara kurban edilme şerefine erişiyor. Tabi bu kesin değil. Şunu nereden biliyoruz? Bunların çiçek savaşları var arkadaşlar. Tüm kodeksler yakılmış değil. O dönem İspanyol rahipler yine notlar alıyorlar. Bazı kodeksleri saklıyorlar vesaire vesaire. Bildiğimiz çok şey var ama bilmediğimiz şeyler de var. Dediğim gibi büyük kodeksler Hristiyanlık adına yakılmış, yıkılmış. Şimdi bunlar Aztekler mesela, kuraklık var şu anki gibi böyle. Yağmur yağmıyor, cehennem sıcağı. Aztekler etraftaki başka krallıklarla şey yapıyorlar. Birleşiyorlar, diyorlar ki bu böyle olmayacak. Tanrılar bizi istemiyor. Biz savaş da çıkmıyor aramızda. Çok barışçıl bir döneme girdik. Biz diyorlar savaşalım. Buna çiçek savaşları dönüyor. 3 tane krallık meydanda toplanıyor ve birbirleriyle savaşmaya başlıyor. Öldürmek için savaşmıyorlar. Zaten genel olarak öldürmek için savaşmıyorlar. Esir alıp şu piramidin tepesinde kurban etmek için savaşıyorlar her zaman. Kurban nasıl oluyor? Bıçakla kalbini kesiyor. Kalbini bu tepeden atıyor rahip. Bu çiçek savaşlarında kurban ettiler. Birbirleriyle savaşıyorlar ama öldürmek için savaşmıyorlar. Esir almak için savaşıyorlar. Kurban edecekler sonra. Buna çiçek savaşı deniyor. Yani sebepsiz yere savaşıyorlar. Ve binlerce birbirlerine esir alıyorlar. İşte durumu düşünün. Tepeden kafaların böyle çıtır 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 aşağı sallandıklarını düşünün. Tabi burası Maya, Azteklerde çok fazla. Yani bir tane İspanyol rahip, bunlar diyor insan olamaz, bunlar şeytan diyor. Yazılana göre 50.000 kişiyi kurban ediyor Aztekler bir günde. Mayalarda insan kurbanı çok az. Çok az. Ama dediğim gibi kendilerinden bile insanları kurban edebiliyorlar ve severek gidiyorlar kurban edilmeye. Bu kadar sıcakta konuşmak çok zor arkadaşlar. Size belirteyim başta. Düşünün, böyle savaşıyorsun. Karşına İspanyollar çıkıyor. Ellerinde tüfekler, toplar, şey var. Sen gidiyorsun onları başta esir almaya çalışıyorsun. İspanyol dev gibi, üzerinde dev gibi zırhlar var. Senin üzerinde kalın deriden zırhlar var. Jaguar savaşçıları, kartal savaşçıları var. Bunlar çok iyiler ama çok küçükler bir de yani boyut olarak. Yani İspanyol denizcilerin bir de benim kadar olduğunu düşünün. Bunlar 500 senede bu kadar hani süt falan içerek büyümüşler. Hiç inek yok, keçi yok, koyun yok, tavuk bile yok arkadaşlar. Tavuk bile yok arkadaşlar. Köpek var, bir çeşit köpek. Onu yiyorlar. Bir de değişik bir hindi tavuk türü bir şey var. Onu yiyorlar. Başka da yiyebilecekleri hayvan yok. Maymun falan yiyorlar. Tabii bizde de domates yok, patates yok, biber yok, çikolata yok. Chocolate deniyor. Çikolata, kakao buradan geliyor. Ne dedim? Kakao taneleri de para olarak kullanılıyor dedim. Tanrı'nın kuyusu. Buraya hala arkadaşlar haç yolculuğu düzenliyor Mayalar. Bugün Mayaların büyük kısmı Hristiyan olduklarını söyleseler de hibrit bir dine inanıyorlar. Ben size diğer videolarda zaten eskiden anlatmıştım. Maya dinleriyle farklı Maya dinleri, Chiapas'ta anlatmıştım. Onların daha farklı. Dilleri de farklı aslında. Onlar da Maya, onlar da Maya. Burası çok önemli. Bu kuyunun etrafına kuruluyor Chichén Itzá şehri. Ve bakın altın, bakır, gümüş muhtemelen, haloy içinden çıkartılmış. Burada insan kemiklerine de rastlanıyor. Ne dedik? Bu cenotelerden tatlı su alıyorlar. Nehir çok fazla yok Yucatan Yarımadası'nda. Ne oluyor? Bunları kirlettikleri için artık şehirlerin büyüyen nüfuslarını kontrol edemiyorlar, doyuramıyorlar suya ve şehirleri terk edip köylere yerleşiyorlar. İspanyollar geldiklerinde bu şehirleri bulamıyorlar. Tabii yer altında. Mesela işte bu eski fotoğrafını göstereyim ben size. Kukulkan. O kadar sıcak ki. O kadar sıcak ki. Kukulkan piramidinin düşünün yani. Ve Palenque'yi mesela bulduğu zaman onu da anlattım. Chiapas bölgesinde. Şey diyor adam. İşte rahip buluyor. Kayıp bir Avrupa uygarlığını buldum diyor. Çünkü hiçbir şekilde hayal edemiyorlar. Maya yerlerinin, ormanda, köylerde yaşayan Maya yerlerinin böyle şehirler kurabileceklerini hayal bile edemiyorlar. Tabii Mayalar inatçı, savaşıyorlar.
İspanyollarla büyük savaşlar veriyorlar. İspanyolların yanında Aztekler savaşıyor arkadaşlar. Çünkü Aztekler kaybedince İspanyol ordusuna geçiyorlar ya da etraftaki diğer şeyler. Mayaların yenilmesine Aztekler yardımcı oluyor ama dediğim gibi Mayalar daha çok gerilla savaşı yapıyorlar. Tabii tek sebep cenote'lerin kirlenmesi değil. Bu sebeplerden bir tanesi iç karışıklıklar, birbirleriyle savaşlar vesaire de birçok etkisi var ama bu en önemli etkilerinden bir tanesi. Burası dünyanın 7 harikasından bir tanesi olduğu için normalde inanılmaz turist akını var ama şu anda onları doldurmak için hep lise mi, ortaokul mu, ben anlamıyorum çok. Hep öğrencileri getirmişler. Çünkü kartel savaşlarından sonra size çektiğim bölüm var ya hani buranın büyük bir kartelin lideri öldürüldü. Kartel savaşlarından sonra turist bayağı azaldı. Yine var yani. Ama genel olarak şehirler boş. Turistik şehirler boş. Hola, ¿qué tal? Arkadaşlar Aztekler, Mayalar ve diğer Meksika medeniyetlerinde mısır çok önemli. Bizde nasıl buğday ya da Asya'da pirinç tarım devrimini başladıysa burada da mısırla ve mısır tanrıları çok önemli. Çocuklarının rahip ve kutsal birisi olabilmesi için kafalarını mengeneyle arkadaşlar sıkıştırıyorlar daha bebekken ki mısır tanesine benzesin kafası, mısır koçanına benzesin kafası. Böylece kutsaliyet atfediliyor çocuğa. Böyle birçok mezardan kafatası çıkartılıyor. Kutsal Kukulkan Tapınağı. Çok önemli, çok. Bakın o merdivenlerin yanındaki süzülüyor ekinokslarda ve gölge oluyor. Özellikle o günde. İnanılmaz bir mühendislik. Ve bunu teker kullanmadan, modern mühendislik aletleri kullanmadan yapıyorlar. Kolonlara bakın. Kuşların ilginçliğine bakın ya. Büyük olan erkek galiba, diğerleri dişi galiba. Baksanıza. Kabarıyor, bir şeyler yapıyor. Allah Allah. Bunlar Sinitsa'nın şeyleri arkadaşlar. Evcil hayvanları. Her yerdeler. Bir tanesi kafama düştü otururken. Gel lan. Lan kaçma oğlum, kaçma. Şey yapma, zehirli değil. İnanılmaz saçma bir şey yaşadım. Size de anlatayım. Gördüğünüz gibi mikrofon olarak bunu kullanıyorum. Çünkü bu da bir mikrofon. Ay fotoğraf çok güzel. Baksanıza dur. Bir fotoğraf görüntüsü göstereyim size. Çok güzel değil mi? Şimdi arkadaşlar Chichén Itzá girdim. 35-40 dolara yakın bir giriş ücreti alıyorlar Chichén Itza'dan. Öyle bir haşırttı blackboard zaten. Sonra motosikleti fark ettim. Adam dedi ki gel burada dedi, motosikletler için ücretsiz yer var dedi. Okey dedim. Tamamen organize işler. Zaten yani hani tahmin ediyorum da önemli değil yani hani motosiklet park halinde dursun. Girdim. Kamera için ekstra ödemeniz gerekiyor dediler. Ödedim. Sonra çekim yapmaya başladım. Küçük bir mikrofon var. Onu taktım. Elimde küçük bir kamera. Çekim yapıyorum. Bir sürü insan yapıyor zaten doğal olarak. Dünyanın 7. harikası. Bir kadın geldi işte. İşte kamera yasak dedi. Ben dedim ödedim dedim ücreti. Ondan sonra işte yarım saat sonra birisi geldi. İşte mikrofon yasak dedi. Aldılar beni. Böyle bir saat geri götürdüler. Yürü böyle. 20 dakika yürüdük. Ondan sonra adam diyor ki mikrofon yasak. Siz mikrofon taktınız. İyi dedim yani. Yasaksa bunu kullanırım. Bu yasak mı? Hayır dedi. Bu yasak değil. Ama dedim bu da mikrofon. İşte yakaya takılan mikrofon yasak dedi. İyi dedim. Mikrofonu oraya bıraktım. Adama verdim. Dedim tamam size güveniyorum. Sıkıntı yok. Sonra çekim yaptıktan sonra geri döndüm. Cep telefonuyla yaptım çekimi. Dediler mikrofonu çöpe attık. Çöpü de işte kaldırdılar. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ya ben ilk defa hayatımda bak o kadar kibar davranıyorum ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ya. Yani dümdüz adamlar kötülük yapıyorlar. Hani yani o mikrofondan ne olacak? Bende bu arada yenisi var mikrofonun.
Ben böyle basit olsun diye en basit mikrofonu götürmüştüm. Yani hiçbir zararı yok mikrofonun ama her neyse mikrofonu. Sonra motosikleti park ediyorum. Arkadaşlar küçücük motosiklet 7-8 dolar şey aldılar. Park ücreti. Yani inanılır gibi değil ya. Çok acayip. Bak bu arada hani mikrofon için bu kadar adam toplandı, kıyamet koparıyorlar ya. Birkaç hafta önce yine benzer piramitlerde, Meksiko City'de benzer piramitlerde bir adam silahla girip piramidin üzerinde insanları öldürdü. Bir kişi öldü galiba ama bayağı bir kişi yaralandı. Onun görüntülerini de koyacağız buraya. Düşünün yani silahla giriyor, hazırlanıyor vesaire. Silah çıkartıyor. Adam öldürecek kadar silaha soyunuyor. Kimsenin, hiçbir görevlinin gözüne batmıyor ama benim mikrofonum bayağı bir olay oluyor. Ama orada başka insanlar da mikrofonla çekim yapıyorlar. Onlara hiç takılmıyorlar. Hiçbir şekilde yok. Ama böyle saçma sapan işler. Sonra mikrofonu çöpe atıyor. Ya atsan ne olacak mikrofonu çöpe? Bir sürü mikrofonum var benim. Mesele değil de yani çok saçma. Her neyse bugün bitirdik arkadaşlar. Chichen Itza'ya gelirseniz dikkatli olun. Özellikle park yerinde bu kapıdaki güvenliklerle vesaire böyle enteresan hikayeler var. Evet. Ha bir de yani para ödedim kamera için. Hani ekstra para ödettiler bana kamera için. Mikrofon için de istiyorlar demek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.